Dostlar, her yerdenizden hepinize selamlar, sevgiler. Yanımda çok özel konuklarım var. Benim için çok heyecanlı anlardan birini yaşıyoruz şu an. Biz an olarak yaşıyoruz, siz izleyerek yaşıyorsunuz. Çünkü yıllar önce kendilerini muhakkak siz izlemişsinizdir. Benim bu programı hayal ettiğim dönemlerde, ileride böyle bir program çekerim dediğim dönemlerde onlar böyle programlara konuk oluyorlardı kendileri ki hala da konuk oluyorlar. Bugün Her Yerdeniz'de konuklarım, kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. 23 yıldır 32 fit bu teknede 72 model Van de Stad model design bir teknede yaşıyorlar. Eşi Kevser Hanım ve yine eşi Mustafa Bey ile beraber karı koca bu teknede yaşıyorlar. Birçok hikaye buraya gelirken nasıl yani işte 10 metre bir teknede yaşıyorlar bunca yıl diye bir sürü arkadaşım da sormuştu anlatırken. Bence siz de merak ediyorsunuz. Sizle birlikte ben de merak ediyorum. Programa hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Misafirimiz oldunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Teknenize kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben çok az konuşacağım. Bol bol siz konuşun. Bütün hikayenizi çok merak ediyoruz. Ama program klasiğidir. Dostlarımız sizi çok kısa tanısınlar isterim. Buyurunuz. Eşim ve ben denize oldum olası ben zaten seviyorum. O da sörfle başladı. Mustafa'nın deniz macerası. Rüzgar sörfü. Rüzgar sörfüyle. Amerika'da değildik yani. Ve çok seviyordu sörf. İlk Türkiye'de böyle rengarenk sörfler dolaşırken hep hayran hayran seyrediyorduk biz de. Kuşadası'ndan falan gelir geçerdik sık sık. En çok orada görürdük. Ama yani böyle pek sörf yapabileceğini zannetmiyordum. Çünkü bayağı düşmeli kalkmalı bir spor o, biliyorum. Ve biz bir tatil içindeyken bir karı koca geldi bizim bulunduğumuz motele. İskoç'tu galiba karı koca. Birisi sörf hocasıymış. Eşi de onun yanında. Yani çok meraklılardı. Her sabah biz onlara biraz ön ayak olduk bizim yerleşmeleri için motele. Çocuklar da küçük daha o zaman. Zeynep kaç yaşındaydı? 6 yaşında mı? İlkokula gidiyordu galiba. 7 yaşında filandı. Yani onlar da heveslendiler. Anne ne güzel bak sörfleri var falan diye. Yardım ettik hatta. Bizim oraya taşıdılar sörflerini. Ve tabii onlar ertesi sabah hemen çıkmak üzere, yani sörf yapmak üzere geldiler oraya. Mustafa da onlarla beraber böyle yakından takip ediyoruz. Çocuklar da heveslendiler. Zaten sörf hocasıymış. Frank de ismi. Frank onu teşvik etti. Siz de yapın, ben yardımcı olurum diye. Zaten 2 sörfleri vardı onların, yani bir çift sörfle gelmişler. Kışın kayak hocalığı, yazın sörf hocalığı yapıyorlarmış İskoçya'da. Dolayısıyla o çıkarken Mustafa da onların peşinde, beraber çıktılar. O kadar acemi ki ben korkuyorum tabii, yani bir de karadan denize doğru eserse rüzgar alır başını gider diye. Burhaniye Ören. Öğrendi, evet, orası da öğren ama Burhaniye Ören ve oranın suyu çok soğuktur. Deniz kumsal çok güzeldir ama buz gibidir suyu. Neyse başladı Mustafa öyle düşe kalka ve öylece bizim deniz maceramız başladı tabii. Sörfe bir kişi binebiliyor. Sonra çocuklar da heveslendiler hep onunla birlikte. Zaman içinde sörfümüz oldu. 1-2 sene sonra galiba. Ama ilk başlangıcı o Frank'le Teresa çifti sayesinde oldu. Öyle sonra Mustafa düşünmüş, yani ben gidiyorum ama ben iştirak edemiyorum. Biz Karadeniz Ereğlisi'nde yaşıyorduk o zaman. Karadeniz Ereğlisi'nde de yani sörfle falan uğraşılacak gibi değil. Ama bir tekneye de ihtiyaç duymaya başladık. Nasıl bir tekne olacak? Küçük bir tekne olacak tabii. Balık falan tutmak için. Ve ilk teknemiz kaç metreydi? 3.80. 3.80. Küçücük bir tekneyle biz deniz hayatına başladık. Yelken. Ama o da yelkenli. Yani 3.80 ama yelkenli. Yani kayık değil. Önce 3 metreydi. O da sırf yelken. Biz de kalabalık sayılırız. Eşim denize meraklı. Her ne kadar Ankaralı olduğu için yüzme bilmiyor daha o zamanlar. Sonra uzun yıllar yüzme bilmeden ciddi havalarda, yani tabii övünmek için söylemiyorum bunu, acemilik ve hevesten dolayı Sığacak'ın havası da serttir oldukça. Karadeniz zaten herkes bilir malum. O havalarda uzun yıllar benimle beraber denize çıktı. Kıyıdaki balıkçı komşularımız her seyirden gelişte oh nihayet sağ salim geldiniz diye çok mutlu olurlardı. Biz tabii hiç o kadar farkında değiliz. Onların teknesi ağır, ahşap tekne. Tabii. Bizimki zaten Karadeniz'de fiber olmaz diye bir kere onlarda bir şey yerleşmiş. Ama bu söylediğim 70'li seneler
O senelerde de hakikaten bizden başka kimsede şey yoktu. Küçük fiber tekne yoktu. İlk bizi getirdiğimiz için oraya, onlar da tabii haklı olarak yıllarca alışmışlar. Fiber tekne, bir de küçük, yelkenli, motor yok. O 3 metrede tabii motor da takamıyorduk. Çok küçüktü. Sonra ona şansımız yaver gitti. Birisi çok meraklanmış, bizi görmüş böyle yelken yaparken, heveslenmiş. Talip oldu. Aldı, adeta zorla aldı bizden. Tabii işimize geldi çünkü biz motor da istiyoruz. Daha rahat gidelim. Bir de orada malum balık çok. Sonra 2 beygir motoru olan 380 tekne ama yine yelken. Esas zaten yelkenli olması. Balığa çıktığımız zaman motorla 2 beygir motor bize yetip artıyordu. Onun dışında yelkenle dolaşıyorduk. Her dönüşümüzde biraz önce söylediğim gibi mutlu oluyorlardı. Hatta bir sefer ne oldu? Çok ciddi bir fırtına çıktı. Biz tabii o fırtına çıkınca yelken sörften geçtiğim için bana fırtına mühim değil. Çünkü sörfle uğraşan birisi için zaten fırtına, rüzgar, sert havalar istenen şey. Ama tekne olunca iş biraz değişiyor. Bir de yanınızda sorumlu olduğunuz kişi var. Onun sorumluluğu da var sizde. Yavaş yavaş orada öğrendik. Ama tabii hiçbir şey öğrenmemişiz aslında. Sonra daha sert denizlere ve daha... Ondan sonraki şeyde Sığacık'ta 6 metre bir İngiliz teknesi. O da çok eski. Evet, oraya şeyi koymak lazım. Ve emekli olduk biz tabii. Ereğli'deki görevi bitti Mustafa'nın. Ve orada da bir emeklilik. Emeklilik evet. Prosedürleri vesaire. Ve Sığacık'a transfer olduk. Yani Sığacık'ta oturmuyoruz ama çok yakın, orada Güneşli Kent diye bir sitede oturuyoruz. 11 kilometre Sığacık'a. Evet, ondan sonra biz tabii içinde gidip gelebileceğimiz bir tekne aramaya başladık artık. O tekneler çok küçük. Onlar artık mazide kaldı. Öbürünü de bir arkadaş aldı. Hangisini? O küçük tekneyi. Ve dolayısıyla biz artık içinde yaşayabileceğimiz bir tekne aramaya başladık. Fakat orada çok hayranlık duyduğumuz bir İngiliz karı koca vardı. Onların bir teknesi vardı. O tekneyi bize satmak istediler. O da 8 metre falandı galiba. 8.40. Fakat bayrak sorunundan dolayı alamadık onu o zaman. Ama içimizde ukde kaldı. Biz habire böyle tekne aranıyoruz. Sonra Levent Marina mıydı? Orada bir gezerken böyle sürekli bakınıyoruz. Bu Pennywinkle diye 6 metre olan tekneyi gördük ve bunu alabilir miyiz acaba? Paramız da çok değil. İşte ona yetecek kadar var. Tesadüfen o bize tekneyi satıp da satamayan çift oraya yakın bir yerde oturuyor. Onlara dedik soralım, biz tabii tekneden çok anlamıyoruz, dış görünüşü falan güzel, şık. Bir de yeşil bir tekne, ben yeşil çok severim. O da hoşumuza gitti falan. Mustafa gitti, o neydi? O Sığacık'ta tanıştığımız İngiliz çiftin teknesini almak isterken Kevser'in de söylediği gibi bayrak meselesi çıkınca, hatta bizim için 1 sene beklediler. Biz çünkü 1 sene sonra emekli olacaktık, ancak o zaman tekneyi alabilecek meblağ olacak elimizde. 1 sene hatırımız için beklediler. Bizi çok sevmişlerdi. Ama hatta büyük bir heyecanla gittik limana. İkimiz, Robin ismi. Çok hoş deniz, çok ciddi denizci insanlar. Orada ikimiz de şok olduk. Robin benden daha çok üzüldü. Ben ondan daha çok üzüldüm. Sonra bu Kevser'in bize satamadıkları için. Ama sonra başkasına sattılar. Evet, 1 sene bekledikten sonra sattılar. Sonra bu tekne arayışında Levent Marina İzmir'de bulduğumuz zaman 6 metre olanı, tabii ona danışmak istedim. Onun evi de yakın. Sabah erken saatte, samimiyetimizden dolayı oldukça erken saatte kapılarının zilini çaldık. Yeni kalkıyorlarmış. Dedim böyle bir tekne bulduk. Görmeni istiyorum çünkü biz yanlış karar verebiliriz. Yanında da Türkiye'de çok popüler olan neydi? Scorcher. Bravo. Evet, teknesi. Scorcher tekne var. İkisi de yan yana duruyor. O da hoş bir tesadüf oldu ama onun da hikayesi var. Arzu ederseniz anlatabilirim. Yani çok şükür şanslıyız. Bütün olaylar hikayesi olan olaylar oldu. Sonra tabii yıllarca lütfen konuştuk. Robin tabii gelirim dedi hemen. Hazırlanıyor, giyiniyor. Gece kıyafetleri üstünde. Bir taraftan da soru soruyor. İşte kaç metre? Yelkenli mi? Yelkenli. Metresi şu kadar. İşte yelken tipi cutter armaydı o. Malum önde çift yelken. Onu falan dedikçe bu başladı daha derin sorular sormaya. Ne renk? Şu renk. İsmini hatırlıyor musun? İsmini tabii hatırlıyorum. İsmini söyleyince bir feryat içeriden eşi. Bizim eski tekne.
Yine onların teknesini Onların görmüşüz. Daha İngiltere'den önce. ilk gelişte beraber getirdikleri romork üzerinde getirdikleri ilk tekneleri. O zaman eşi de heyecanlanınca hanımefendi içeriden beni de bekleyin ben de geleceğim. Bekledik paldır küldür biz koşa koşa gittik tekneye. Karşıdan tekneyi gördüler. İkisi birden artık son sürat koşuyorlar. Eski tekneleri. Çünkü yıllar ilk tekneleriymiş onların da. Hem İngiltere'de kullanmışlar hem Türkiye'ye yerleşmeye karar verdikleri için Türkiye'ye de getirmişler. Teknenin ismi Pennywinkle. O da Küçük midye demekmiş. küçük deniz midyesi demekmiş. Sonra bunlar sevinçle tekneyi okşamaya başladılar. Teknenin içine çıktık. Hanımefendi işte bu perdeleri ben yapmıştım. Bak mutfakta burada bu var. Şunları ben yaptım. İşte Robin teknenin şu yelkenini bak böyle açarsın, böyle kapatırsın. Onları anlatmaya başladılar ve bir duygu seli oldu adeta. Hatta adeta değil oldu çünkü geldi bana sarıldı. Kendi teknelerini alamamıştık, o da satamamıştı. Onun için onların bir önceki teknesini alıyor olmak tabii onu da çok mutlu etti. Biz zaten mutlu olduk. Çok hoşumuza giderek aldık Pennywinkle'ı. Evet. Yani o ilk içinde yaşayabileceğimiz tekne oldu. Harika. Dıştan takma motor ama çok kullanışlı. Yani havuzluğu falan çok büyük. İçinde zaten yaşamayı düşünmüyorduk. Basık bir tekne tabii. Ama biz onu 4 sene sığacıkla çok güzel değerlendirdik. Tabii hafta sonları ancak kalabiliyorduk ama Hafta sonu sayılmaz canım. Boşuz zaten, emekliyiz. yani sürekli gidip geliyoruz ama içinde yani Bol bol yelken yapıyorsunuz. bol bol Sığacıkta. yelken yapmak için. Sığacıkta çok uygun. Yani Yüzme yelkene çok konusunda uygundu da. çünkü 4 tane yelkeni var. Güzelliği Kevser o sırada yüzme de bilmiyor. Ben de sörften geçtiğim için en sert havaları tercih ediyorum. Tabii tavsiye etmiyorum kimseye ama o zamanlar demek ki gençlikte oluyormuş. Yüzme bilmemesine rağmen geliyordu benim de. Hatta sık sık tabii çıkıyorduk. Yani ne kadar... Yani yiyeceklerimizi evde hazırlayıp Öyle, tabii. orada Çünkü yemek mutfağı üzere. falan yok. Buz kutularına koyup yiyecekleri gidip kalabildiğimiz gün kadar kalıyorduk. Ama ben hep yüzme öğrenmesini istiyorum. Bir gün bana sürpriz yaptı. Sabah kalktım. Havuzlukta yatıyoruz hep. Havuzluk çok müsait onun havuzu. Tabii üşümüyoruz da o zaman. Zaten tedbirlerimiz de var ama. Sabah kalktım teknede yok. Bir baktım karada yürüyüş yapıyor. Ve o gün kendi kendine karar vermiş. Kendi kendine biz Alarga'dayız. Alarga'dan kendisi denize girmiş. Hiç o güne kadar derin suda denize girmemiş birisi. Yani yüzme hareketini yapabiliyordum ama Kıyıda. yine ayağımla yokluyordum yeri. Yani derin su korkusu vardı bende demek ki. Orada Alarga'da ayağının değmesi mümkün olmayan yerde benden habersiz karaya kadar gitmiş. O gidiş o gidiş. Şimdi ben tutamıyorum artık. Hatta gitme açıldıklara gitme diyorum ama bazen beni korkutuyor. Koyun içinde kaybolup gidiyor mesela demirlediğimiz yerlerde veya Alarga'da kaldığımız yerlerde. Yüzmeyi çok seviyorum. Bir de balık burcu olduğumdan beni böyle suyun içinde olmak hoşuma gidiyor. Daha Öyle güzel. bir Özellikle de güneş doğmadan önce gider. Güneş denizde doğar üzerine. Ben güneşin doğmasını bekliyorum biraz ısınsın diye çünkü. yazın sabah erken saatler çok güzel oluyor. Deniz dümdüz oluyor. Şiirdeki gibi Evet. gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın. Ya. Evet. Gireceksin deniz olmuş sizinki. Çünkü Çok dalgalı hoş. denizde yüzmeyi sevmiyorum ben. Böyle sakin deniz Sakin, seviyorum. Öyle olunca sabah erken saatleri tercih ediyorum. Bu güzel oluyor hakikaten. Harikasınız. İlk bu tekneyle öykünüz ne zaman başladı? Şimdi bu tekneye şöyle başladı. Biraz Sadun Bora sebep oldu. Sığacağa gelmişti bir sefer. Daha henüz kitapları falan çıkmadı. Çok da yani tabii herkes tanıyor dünyayı ilk gezen Türk olarak ama biz tabii onu görünce hemen evimize davet ettik. Beraber olalım dedik filan. Sonra Ahrar'la onların teknede bu konuşurlarken demiş ki işte teknemiz var 7 metre ama dıştan takma motorlu. Marmaris'e falan gitmek istiyoruz. Nasıl gidebiliriz? Yani onun 4 sene zarfında oradaki bütün koyları keşfettik. Hepsini seviyoruz sadece. Fakat uzaklaşamıyoruz dıştan takma motor olduğu için. Sadun Bora acele gelmiş bakmış demiş belki size bir şey içten takma bir motor yapabiliriz falan ama tekneyi görünce demiş ki buna olmaz. Siz şöyle 9 metre bir tekne alırsanız rahatça gelirsiniz. Teknemizi de çok seviyoruz ama yani 9 metreden aşağı işte bu tekne gibi işte bir şeyi de alamadık ya. Robinlerin teknesini, Robin'le Frida çiftini. Sonra
bizim elimize bir şekilde bir para geçti babadan dolayı. Onu kullanmak için dedik ki bir tekne alalım artık madem bu parayı o şekilde değerlendirelim. Bir kısmını hiç olmazsa. Ve tekne arayışına geçti. Ali Şener'le birlikte beraber işte oraya buraya bakıyorlar. O zaman internet bu kadar yaygın değildi. Yani internetten tekne alma imkanı yoktu. Bir Marmaris'e gidip bakalım demişler. Beraber geldiler Marmaris'e. Orada bu tekne karadaymış. Orasını istersen ben Evet, devam edeyim. Çünkü Mustafa o sırada ben Kevser, yoktum o sırada İstanbul'daydım. İstanbul'da. Bizi de oraya getiren yine çok hoş bir karşılaşma olan Sümer Dilgen diye bir eski denizci abimiz. Tesadüfen tanıştık onunla bir deniz malzemeleri satış yerinde. Onun da aynı şeyden varmış. Sadun Baron'un teknesi, Kısmet teknesinin varmış. aynısı varmış onda da. O da bizi sevdi. Ben de size götüreyim dedi Marmaris'te. O zaman Martı Marina. Orada benim kızım orada çalışıyor dedi. Orada onlar bilirler dedi. Marmaris'e geldik. O Ali Kaptan getirdi bizi. Girişinde bu tekne ve yanında bir tane de başka aynı boylarda bir tekne. İkisi karada duruyorlar. Fiyatlarını sorduk. Birisi 30 bin euro, bu 20 bin euroydu o zaman. 30 bin euroya paramız yetmiyor. Ama o da bilinen bir tekne. Beneteau First 32. Bunu herkes biliyor, biz de biliyoruz. Bunu hiç kimse bilmiyor. Markası da yazmıyor. Çünkü bu 72 yapımı. Van der Stad Design ve yapıcısı da tesadüfen kendisi. Kendi tersanesi gibi bir yer varmış. Hollanda'da o yapmış. Birebir kendi yapıyor. Evet, tersanesinde. Burayı çok hızlı geçmeyelim bence çünkü bizim de Van der Stad bir tekneyle işte çekimimiz vardı. Designer kendisi genelde işte onun dizaynını kullanarak birçok kişi tekne yapıyor ya özel tekne yapıyor ya firma olarak yapıyorlar. Bu tekne birebir kendinin yaptığı tekne. Onu da şöyle tabii ben şahit olmadım anlatanı müsaadenizle arz edeyim. Lütfen. Tabii biz de hep öyle duyardık. Van der Stad Designer işte onun tekneleri var ama sadece öyle duyduğumuz için o geldi geçti duyduk. Soruyoruz. Bir de özelliği şu. Sahibi Almanya'dan emekli olmuş bir doktor profesör. Türkiye'ye yerleşmeye karar vermiş. Datça'dan ev almış. Evini hazırlamış. Teknesini bunu da İspanya'dan almış. Bir şekilde getirmişler orada. Ve tabii ev önceden aldığı için Marmaris'e oraya yerleşmeye karar verdiği için oraya da en yakın uygun marina Martı Marina. Oraya getirmişler tekneyi. Fakat adam aniden rahatsızlanmış ve vefat etmiş. Teknesi de eşi de anlamıyor tekne işinden. Çocukları da Almanya'da. Bunu karaya almışlar. Marina en uç köşede en hareket görmeyecek. Başka tekneler çıkarken inerken mani olmayacak en uca koymuşlar. Onun için de biz girişte hemen bunu gördük zaten. Tam köşedeydi. Fakat soruyoruz hiç kimse şeyini bilmiyor. Markası nedir, yapım yılı nedir, neyin nesidir hiç kimse bilmiyor. O senelerde designer'ın adıyla anılıyormuş tekneler 70'li senelerde. Dolayısıyla doğru düz marka da yok üzerinde. Fakat o sırada çok arkadaşımız tanır özellikle denizle ilgilenen Özkan Gülkaynak. Biz de Sığacık'tan tanışıyoruz kendisiyle. Onu aradım. Hatta Osman Atasoy da vardı ama onun telefonu yoktu bende galiba. Aradım. Dedim böyle bir tekne bulduk. Ama ne olduğunu kimse bilmiyor. O anladı tabii işi bildiği için. Siz de onun üstüne çıkın. Dümen yekenin altında bir yerlerde muhakkak plakası vardır onun dedi. Oraya bakın onu bana oku abi dedi. O zaman bu görüntülü telefonlar yok. Sadece normal telefonlar var. Yani normal ama cep telefonu. Allah'tan varmış. Orada ben onu okuyorum. Ben onu okurken o tamam dedi. Sen tam tekneni bulmuşsun dedi. Uğraşma başka tekneyle. Madem zaten paranız da ancak ona yetişiyor. Hiç düşünme al onu dedi. Öyle deyince biz tamam bu sefer hemen indik alma işine giriştik. Ama alma işi de problem çünkü sahibi rahmetli. Türkiye'de eşine gittik o ben anlamam dedi. Sonra bizim yurt dışında yaşayan çok yakın dostumuz vardı. Onlara söyledik. Onlar gittiler buldular. Çocuklarını buldular. Biz o arkadaşlara parasını gönderdik. Arkadaşlar bizim yerimize bu tekneyi aldılar. Orada vaktinizi almayayım isterseniz. Orada da hoş şeyler var ama hatta kendi üstlerine aldılar mecburen. Çünkü yabancı bayrak. Biz 5 sene onların kaptanı olarak bu teknede onlardan aldık, verdiler. Sonra bir gün o 2000'li senelerin başında bütün komşularımız hemen hemen yabancıydı. Bizim de bu tekneyi görünce bize tekne tipinden dolayı, yaşımızdan dolayı sempati duydular. Ve sık sık ziyarete gidip geliyoruz. Bir gün bir Hollandalı hanımefendi geldi.
tekneye oturdu tam yekenin orasına ve böyle gözlerle bakmaya başladı. Yani alıcı göz mü denir ya da tanıdık göz diye bakmaya başladı. Bir anda böyle eğildi aşağıya doğru. Bunun dedi burada bir plakası olması lazım dedi. Eğildi baktı. Aa dedi bu tekne ben tersanede çalışırken orada yapılıyordu dedi. Hollanda'da Van der Stad'ın. Ondan sonra tabii işte şurası şöyle bize o tekneyi o anlatıyor. Bak burasında şu vardır. Çünkü o sırada bir görevde çalışıyormuş tersanede. Biz de o zaman öğrendik. Van der Stad'ın kendi yerinde yapıldığını. Yani onun yalancısıyız mı derler. Ama ilk fiber teknelerdenmiş değil mi? Yani onun için Tabii. çok kalın bir gövdesi var bunun. Tabii. 72. Şimdi Ahşap kaç? 35 yapılıyormuş. sene olmuş. 35 sene olmuş. 23 senesi bizde. Aldığımızdan beri hiçbir şey yapmadık. Hiç gerekmiyor çünkü. Çok iyi. Ve çok tabii ilk zamanlar özellikle gereksiz yere çok sert havalarda kullandık. Yani şimdi onu kendime kızıyorum. Niye o kadar sert havalarda kullandık diye. Yavaş yavaş sonra durulduk. Sonra işte torunlar başladılar. Torunlar yaz tatillerini hep teknede geçiriyorlardı. Hala en küçük torunumuz şimdi 10 yaşına bastı. O da teknede devam ediyor. Yani Seviyorlar tekne hayatını. Sevmek ötesi. Ötesi. Bakın şurada gösterebilir miyim Harika tabii ki. Şurası. Oo, Şurada onlardan bir tanesinin orada yazısını okuyabiliyor muyuz? harika. Evet şu anda dostlarımıza gösteriyorum. Çok güzel. Ne kadar güzel ya. Çok şanslar. Tabii sizin gibi bir büyük baba ve büyük anne olduğu için çok şanslılar. Onlara da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de şanslıyız. Bakın şu en küçük torun ama şimdi tabii de 10 yaşına geldi ortadaki. Aynı Harika. zamanda şu. Bu aynı zamanda bu. Bu büyük kızımız bu sene torunumuz üniversiteye başladı. Bundan öbürleri bitirdiler üniversiteyi. Bu benim onun ismi de Deniz Ali. Bu da Daha Deniz Ali. 2 aylıkken annesi getirdi tekneye. Öyle denizde büyüdü yani. Öyle mi? Şeyle geldi. Ne diyoruz? Çantayla. Çantanın Şurada içinde. arada yatırıyorduk devrilmesin. Havuzlukta yatıyordu. Emniyetli yer olduğu için. Hatta biz onu tabii çantasıyla bota indiriyoruz. Karaya götürüyoruz. Civar teknelerin hepsi endişe içinde kalıyorlarmış. Sonradan geldiler. Biz korkuyoruz. Siz korkmuyor musunuz? Çocuğu düşüreceksiniz. Sepetin içinde koyuyorsunuz, indiriyorsunuz. Ama annesi çok annesi de babası da çok teşvik ettiler. Yani ben doğa çocuğuyum der şimdi. Çok sever tekneyi. Harika. İsmi Deniz Ali zaten. Çok güzel. Evet. Kara yürüyüşü yaparken önüme benim ayak izlerimi takip et dede diyor. Ben doğa çocuğuyum. Hiç merak etme ayak izlerime basarak gel. Küçükken derdi ona şimdi. Küçükken hep yalın ayak dolaşırdı. Kayaların, taşların içinde yalın ayak dolaşırdı. Ne kadar güzel. Çok büyük bir şans. Tabii bizim Harika. için de. Harika. Benim şimdi yardımcı kaptanım yekede tutmaya başladı artık. Oo, harika. Onun için yelkenlerin mesela ne zaman yelken açacağımızı falan bana o söylüyor. Artık tamam uygun rüzgar açabiliriz diye. Çok güzel. Sonra hava aniden değiştiğinde soruyorum kendisine. En yakın liman hangisi bu havada gidip emniyetli kalabileceğimiz? Şöyle biraz düşündükten sonra şu koy diye söylüyor. Dönüyoruz o koya. Ondan önce ama Özdemir de çok tabii. oldu. Ondan önceki ortanca kızımızın, kızım- 3 kızımız var bu arada. Ortanca kızımızın oğlu her yaz tatil başlardı, gelirdi. Hatta bir dönem 3 sene falan İtalya'da yaşadılar. İtalya'dan annesi, yani kızımız uçağa bindiriyordu onu. Anneannesi de burada gidip Dalaman mıydı? Dalaman'dan karşılıyordu. Okul tatili süresince hep teknedeydi o. Her sene lise 2'ye kadar falan. Çünkü ondan sonra malum maalesef bu üniversite imtihanları falan başlıyor. Hatta tatil biter de artık döneceksin evine İtalya dediğimizde niye döneyim? Niye erken dönüyorum dedim. Erken dönmüyorsun. Ne zaman açılıyor okul? 2 gün sonra. Bir gün sonra gideyim. O derecede de son güne kadar. Sevda o kadar büyük yani. Özdenur da öyle kardeşi. Tabii. Çok güzel bot kullanırlar bir de. Ben kullanamıyorum bak. Ankaralı olduğum için hala korkuyorum. Ama Özdemir de, Deniz Ali de, Özdenur da hepsi böyle Çünkü ben onlara motor takmadan verdim. profesyonelce kürek çekmeye Motor öğrendiler. takmadan verdim. Önce kürek çekmiyor. Şimdi yani çok kişinin hayret ettiği derecede kürek çekiyorlar. Hatta bir gün bir tekneye arkadaşımız, o zaman Hisarönü'ndeydik. 20 seneye yakın Hisarönü'nde kaldık. 18-19 sene. Orada bir tanıdığımız bir arkadaş, o da sizin gruptan bu müzik yapıyor.
Misk diyorlar ya. Misk yani koca bir tezgah Aranjörlük var. yapıyor. Levent Demirbaş. Levent Demirbaş. Çok selamlarımızı iletiyoruz bu arada. Levent Demirbaş. Onların da tekneleri var. Evet. Hatta onların ilk teknelerini İstanbul'dan gelirlerken Datça'nın oralarda karşılaştık. Baktım o bölgenin yabancıları. Gittim seslendim yardım olmak. Orhaniye'deydi galiba. Evet Orhaniye'de. Evet. İşte şeyini oraya kurdu sonra. Yani o zaman için büyük Müzik isim. stüdyosunu taşıdı İstanbul'dan. Tabii Oraya tabii. kadar. Tanıyor Kendisi, musunuz? tabii yazıştık. Hatta bir gün bir araya gelelim dedik. Evet, Hem evet. stüdyoda hem yelkende. Evet, evet. Çok selamlarımı iletiyorum bu arada. Buna çok sevindim. O zaman onlarla ilgili olan hatırayı anlatmak müsaade edersen. Evet, lütfen. Onların teknesine Orhaniye'de bir koydayız. Yine bizim torunun bu Deniz Ali'nin. O zaman da işte 7, 8, 6-7 yaşındaydı o zaman daha. Onun bot kürekleri onda. Ama onlar uzaktan çok düzgün gittiğimiz için normalde o da tabii ufacık o zaman daha 6-7 yaşında. 5 yaşında. 5 yaşında mı? 5 yaşındaymış. Kusura bakma ben biraz başladım mı detaylara giriyorum. Kevser de bana kızar ama seni de çok samimi gördüğüm için. Estağfurullah. Mutlu oluyorum. Onlara doğru gidiyoruz. İşte torun kullanıyor o zaman 5-6 yaşındaymış. Yaklaşınca fark ettiler ki onun kullandığını. Zoe, biz ona Zoe diyoruz eşine. Hı hı. Aa, sen kullanıyordun, ben deden kullanıyordu zannediyorum. O zaman sen tekneyi de kullanırsın diye muhabbete öyle başlandı. Tabii kullanıyorum zaten diye. Biraz da kendine özgüveni yüksektir o çocuğun. Öyle belki deniz hayatından oldu öyle. Tekneyi de sen tabii dedi ben dedemi okyanusa götüreceğim dedi. Ondan sonra ne zaman götüreceksin diye sordular. Levent'le Zoe, Özge ismi ama Zoe diye söylüyoruz kendisine. Ne dedi? 14 yaşıma gelince dedi. 14 neden 14 yaşında ama daha küçük olursun. Neden o kadar erken götüreceksin dedi. Çünkü daha çok beklersem dedem ölmüş olabilir o zaman dedi. Öyle de Levent'lerle öyle bir hatıramız var. Çok güzel ya. Çok selamlarımızı iletiyoruz tekrardan. Şimdi bütün bu tabii çok dolu bir deniz hayatınız var yani. Çünkü denizde yaşadığınız, teknenizde yaşadığınız bir deniz hayatınız var. Ayda bir kere ya da yılda 5 kere ya da işte yılın 2 ayı teknenize gelmiyorsunuz siz. Yaz kış 23 yılı bir fiil denizde geçiriyorsunuz. Misafirleriniz teknenize geliyor. Bayramlar, seyranlarda sizi ziyaret edeceklerse teknenize geliyorlar. Bu çok özel bir şey. Biliyorum ki izleyicilerimizle birlikte en çok merak ettiğimiz şey sonuçta bir 45 fit bir yelkende değilsiniz. Bizim hikayelerimizi izleyenler bilirler. Hatta bizim teknede yaşam hikayelerimizdeki olan dostlarımız bile şu anda sizi izliyorlar. Çünkü 72 model bir teknenin üzerindeyiz. 10 metre yani tam 10 metre dahi olmayan aslında. Değil, tabii. Aslında 9,5 metre. Evet Çünkü gibi. ölçtük 9,5 metre çıktı. 9,5 metre bir Eni teknede. Eni de 3 metre pardon. Evet yok estağfurullah. 9,5 metre boy, 3 metre ene sahip ve ustalarımızın tabiriyle daha çok başı kıçı bir dedikleri işte havuzluk kışa doğru daha dar, çok geniş bir havuzluğunuz yok. Tabii kışta 1,5 metreye düşüyor. Evet ve teknenin içindeki yaşamı merak ediyoruz. Bunca sene tabii nasıl geçti? Çünkü içeride master kabininiz var ve orası dostlar depo gibi kullanıyorsunuz. Eşyalarınızı oraya koyuyorsunuz. Tuvaletiniz hemen araya konumlandırılmış burada. Kıyafetleriniz yine orada ve sizin burası Yaşam sohbet alanı. ettiğimiz yer. Hem yaşam alanınız, yemeğinizi yiyorsunuz, burada zaman geçiriyorsunuz, kitabınızı okuyorsunuz. Mutfağımız. Yine mutfağınız hemen burada. Evet. Yani harika bir kabuğun içerisindeyiz yani. Evet. Yaşam kabuğunun içerisindeyiz şu anda. Ve aynı zamanda burada yatıyorsunuz. Evet. Bütün zamanınızı burada geçiriyorsunuz. Bize biraz tekne yaşamından bahsedin. Tamam. Zamanınız Bu- nasıl Evet. geçiyor? O zaman yalnız bir şey araya gireyim çünkü o eksik bilgi olur. Lütfen. Bu son 3 senedir küçük torunun hasretine dayanamıyoruz. Onun yılbaşında hem de çocuklarla tabii yani haksızlık olmasın. Çünkü Tabii böyle canım, söyleyince hepsinin birden. çocuklar bir şey yapıyorlar, güceniyorlar. Hep torunlar Torunların diyorsunuz. hasretine diyeceğiz. Yılbaşı arifesinde İzmir'e gidiyoruz. Kızlarımızın ikisi de orada. O da olsun zaten kaptanım. Tabii ya. tabii toplanıyorlar zaten. Harika. İşte Ankara'daki torun da geliyor. Ama daha önce tabii tam söylediğiniz gibi 12 aydır. 3 sene bu sene 4. sene oldu galiba. Yılbaşı arifesinde gidiyoruz. Yılbaşında böylece diğer torunların bir kısmı İstanbul'da, bir tanesi Ankara'da. Bir kısmı deyince bu arada 5 torun var. Orada toplanılıyor. Sonra bu ufaklığın işte sömestr tatilinde falan da beraber orada kalıyoruz. Bir de tabii yaştan dolayı tahmin edersiniz bir takım sağlık için kontroller gerekiyor. Onları da halledip
3 aya yakın bir süreyi karada geçirmeye Son- başladık 3 Son 3 senedir. senedir 3 aya yakın kısmı. Kaptanım kıdeminiz çok yüksek zaten. Yani öyle değil mi dostlar? Kıdeminiz çok yüksek Evet. yani. Çok- İstediğiniz Çok gibi şükür davranabilirsiniz. şanslıyız Burada yani. bakın bu Çok belli o zaten yani hem evlatlar hem torunlar açısından çok şanslı oldunuz. Onlar destekliyorlar bizi. Biz de şöyle başladı bizim bu teknede yaşamaya karar ver. Yani bu tekneyi ben görmeden alındı. Fakat tekneyi görür görmez çok sevdim ben. İçim ısındı tekneye. Yani hanımların için ısınması çok önemli. Ben ondan sonra çok lüks tekneleri de gezdim ama onlara hiçbir sempati, yani güzel tekne tamam güle güle kullansınlar ama bana hitap etmedi. Bu tekne bana hitap etti çünkü nasıl etti? Bundan önce beğendiğimiz tekneyi andıran bir şeysi, yapısı var. Ama bunun ahşabı çok, ondan alamadığımız tekne diye bahsettik ya, Robin ve Frida çiftinin teknesi. Bundan 1 metre küçüktü. Fakat biz onu almaya çok arzu etmiştik. Onlar da çünkü teknede yaşıyorlardı. Bu tekne tamam dedim, ara ara biz bu teknede yaşayabiliriz, kalabiliriz. O zaman hemen zaten ilk geldik, böyle daha karadaydı tekne. 1 ay sürekli karada kaldık. Ha, bir aydan fazla. 1 ay. Karada. Karadayken Bunun draftı kaldık. yüksekti pardon. 1.80 ve bu dik bir merdivenle tabii o zaman genciz şimdi çıkamayız da. Orada 1 ay karada, hem de kış tam Ocak ayı falandı. 1 ay karada fırtınalarda falan böyle karada düşünün biraz tabii ama sempati duymamız işte büyük bir keyifle. Yani ben rahat ettim. Hani Mustafa kolay onun merdivenden inip çıkması falan ama karada olmasına rağmen rahatça kalabileceğimizi tespit ettik. Hatta birkaç misafir de ağırladık o Tabii. zaman, yardım Bir de ettiler karada bize. ahbap işte bu Ali Kaptan bahsetmiştim. Hı hı. O geldi teknenin bir takım, o çok sanatkardır zaten. O da senin gibi sanatçı. Sadece ses, enstrüman da çalar ve eli çok yatkındır. Ya Orhaniye Martı Marina'da bu teknede yaşadık ve alıştık. Ondan sonra da ayrılamadık zaten tekneden. Marmaris'e götürecektik, vazgeçtik. Sadece Marmaris'e tabii diyorum alıp, sadece. biz hemen sağcıklıyız ya sayılır. Tekneyi alıp hatta ona Tekneyi göre alıp oraya götürmeyi kış, Ocak, tasarlamıştık. Şubat'ta kalın kıyafetler, deniz kıyafetleri edindik İzmir'den. Onlarla geldik. Tabii çok komik oldu. Biz dedik tekneye götürmek istiyoruz. Tebessüm ettiler bürodakiler. Götürmek istiyorsunuz. Önünüzde 20 tane tekne var. Onları ne yapacaksınız? Sonra anladık. Çıkaramıyorlar şeyden. Evet. Sonra tabii mecburen kaldık ama sonra da iyi oldu. Bu bölgeyi öğrendik. Oradan gitmenin manası yok. Çünkü sadece zaten biz 5-6 sene her tarafını gezmişiz. Yani bir de Marmaris'e hep gelmek istiyorduk zaten. Tabii. Gelmek Orada istediğimiz hazır yere tekne. gelmiş olduk. Hazır geldiniz. Evet. Sonra Sadun Bora tabii bizi gördü. Tamam işte dedi. Şimdi size uygun tekneyi bulmuşsunuz. Bundan sonra hatta kışında gelin dedi. Benim yanıma bağlayalım sizi. Onun meşhur Okluk'ta yeri vardı ya. Evet. Orada kışı da orada beraber geçiririz ama Kevser orayı istemedi. Ya Martı Marina'yı çok sevdik. Hep yabancılar vardı. Kışında kalan yabancılar vardı sadece. Şey değil, gezinti için değil. Onlarla ahbaplıklarımız ilerledi. Yani o bölge zaten biliyorsunuz Hisarönü Körfezi çok gezilip tozulacak, tam böyle tekne hayatın yaşanacağı bir yer. Çok rahat yaşadık orada. Ondan sonra alıştık artık. 18 sene orada Ama kaldık. ilk zamanlar 10 sene çok rahat ettik. Çok güzeldi o civar. Harika. Peki şimdi teknede şimdi yıl demeyeceğim ama yani teknede bir gününüz nasıl geçiyor? Çok Bize hızlı. teknenin içindeki yaşamı da biraz anlatın. Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Ben teknik kısmını söyleyeyim. Müsaade edersen Kevser'de ne derler? Diğerini söylesin. Günlük yaşam kısmını. Evet. Şimdi burada tabii acımasın arkadaşlarımız. Burası hem salon görüldüğü gibi hem yemek odası, hem oturma odası, hem aynı zamanda yatak odası. Minderler kalkınca genişliyor Sancak biraz. iskelede görüldüğü gibi görülüyor mu onlar? Tabii şu anda o kamera sizi görüyor. 2 tane yalnız bunun avantajı şu. Sırtımıza dayadığımız minderler Evet. kalkabiliyor böyle yukarıya doğru. Tamam. Kalkınca burada bir 15 santimlik Alan oluyor. Ve o zaman gayet rahat ve hatta yatak firmaların gücüne gider belki ama en rahat reklamı yapılan yataklarda da yattık ama bu kadar rahat etmiyoruz. Çok güzel ya. Ortalama sünger yatak. Teknik kısmı motorumuz burada. 28 beygir, 3 silindir bir Nanni. Türkiye'de pek bilinmiyor. Nanni marka dizel 3 silindirli. 28 beygir.
Ama çok ekonomik değil mi? Ekonomik, Yani tam bize oldukça emekli ekonomik. harcı. Zaten motoru işte yelkencilikten gelme olduğumuz için mümkün olduğu kadar motoru, torunlar da öyle. Şimdi mesela istemiyorlar, motor istemiyorlar. Hatta motoryatçı arkadaşlarımız gücenmesin, motoryatlara de bakıyorlar. Çok işte gürültü çıkarıyor diye. Havayı kirletiyor falan değil. Çevreci tabii gençlerin çoğu. Gökova, Ören Marine'ye gelince, yani Gökova'ya gelinceye kadar 3-4 sene öncesine kadar Hisarönü ve o zamanlar aşağılara da gidiyorduk. Hızımız tamamen kalmayıncaya kadar yelkenle giderdik. Kevser o zamanlar daha sabırlıydı. Sabredip onu kabul ediyordu. Gökova'ya gelince artık benden söz aldı. Şimdi hızımız 1 knot'a düşünce motor çalıştırıyoruz. Hız 1 knot'a düşünce. Evet, 1 knot'a düşünce. Ama burada çok dalgalı oluyor deniz. Yani öğleden sonraları genellikle dalgalı oluyor. Sabah gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. İşte 11'e kadar falan. Ondan sonra dalgalardan dolayı bulunduğumuz yere demir atmamız gerekiyor. Ona göre hesaplıyoruz mesafeleri de. Şimdi de ben anlatayım. Bir kere zaman çok hızlı geçiyor teknede. Yani bazıları diyor ki daracık yerde oturuyorsunuz. Canınız sıkılmıyor mu? Can sıkılacak vakit olmuyor ki zaten. Evdeki işlerin aynısı teknede de yapılıyor. Bir kere bu bir. Yemek, bulaşık, tamam. Çamaşır, ütü falanlar. Bulaşıkhanemiz var. Bu marinenin en güzel özelliklerinden birisi. Hemen yakında şurada hanemiz var. Hı hı. Ama çok güzel, yani güzel düşünmüşler. Banyoları falan çok rahat. Evet. Duşları, yani onlar problem değil zaten teknede. Duşu dışarıda marina şartlarında alıyorsun. Marina şartlarında. Kışında. Tabii. Evet. Yani önemli noktalardan bir tanesi teknede değil. Soğukta da Tabii. Orada duşunuzu alıp teknenize öyle geliyorsunuz. Marina hayatını tercih ediyorum bir hanım olarak. Yani ben böyle alargada kalamazdım kışın. Marina hayatından dolayı rahatça kalabiliyorum. Yani hanımlara ille teknede kalın, alargada kalın falan gibi tavsiyede bulunamam. Çünkü ben onu yapmadım, yapamam da zaten. Eğer karı koca kalacaklarsa bir marinaya kışın mutlaka bağlanmaları lazım. Yani bunu teknecilere yapıyorum. Bana hakikaten soruyorlar, ne yapıyorsunuz? Yani pazardan alışverişimizi yapıyoruz. Normal yemeğimizi yapıyoruz. Biraz alan dar ama yapılıyor. Her çeşit yemek yapılıyor. İlle makarna yemek gerekmiyor yani teknedeyiz diye. Her şeyi yapabiliyoruz çok şükür. Fırınımız da var. Gerçi fırın olmasa o kadar önemli değil. Ocağın üstünde çeşit hanımlar, becerikli bütün hanımlar yapabiliyor bunu. Eğer mutfak hayatını hiç sevmiyorsa ona bir şey tavsiye edemem tabii de. Normal ev hayatının aynısını teknede devam ettiriyoruz. Bol bol okuyacak zamanımız oluyor okumayı sevenler için. Televizyonda birkaç sene önce edindik. Daha önce yoktu. Onu da kışın ancak marineye bağlandıktan sonra kullanabiliyoruz. Yani normal gündelik hayatta ne yapılıyorsa aynısını yapıyoruz. Bir de ayrıca bol bol vakit buluyorum yürüyüş için. Ben yürüyüş yapmayı çok severim. Yazın yüzmeyi severim, kışın yürüyüş yapmayı. Bu marina içindeki alanlar güzel. Marina dışındaki alanlar. Yani yürüyüş alanın her yerde bulabiliyorsunuz. Öyle olunca da hayat zevkli oluyor, yani sıkıntılı değil, aksine. Çok sıkılmıyor musunuz diyenlere cevabım o. Ama teknelerini sevmeleri lazım. Yani tekneyle bütünleştim ben artık. Teknede bazen evdekinden daha çok rahat ediyorum. Bir müddet evde kalıyoruz mesela. Bir müddet sonra artık gidelim. Yani tekne çekiyor bizi kendisine. Bir de bu tekne hakikaten güzel yapılmış. Bakın şu kadarcık dar alanda bile dünyanın eşyasını koyabiliyorum ve hiçbirinin kayboluyor. Çok muntazam yapılmış Vantage'da. Hakikaten güzel dizayn yapmış. İşçiliği çok güzel. Bu küçücük şeyler küçük gibi görünüyor dışarıdan. Dünyanın eşyasını alıyor dolaplar, kapalı dolaplar. Dolayısıyla hiçbir sıkıntım yok teknede yaşamaktan dolayı. Harikasınız ya. Buyurun. Bir zamanlar master kabindi. 23 sene önce 1-2 ay master kabin olarak görev gördü. Ondan sonra depo olmaya başladı. Şu sistemler bizim için çok kullanışlı. Tabii başkaları için bilemiyorum ama çok yerine sistemi oturttuğunuz zaman artık orası her türlü hava şartında kilitli. Yani hiç şüpheniz olmasın. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu diye. Ve çok basit. Zaten malum basit
En iyisi. Su sistemimiz hala yine ayak pompalı. Ondan da çok mutluyuz. Normalde tuvaletiniz de burada. Tam ara master kabine geçişte bu ara bölgede tuvaletiniz var. Tuvalet ve en çok hoşuma giden bölüm şu lavabo. Burada tabii lavabo ihtiyacı var malum. Fakat bu böyle bakın. Ve gayet bazı daha büyükçe teknelerde bu 32 fit bir tekne. Bu lavabo bile yok. Evet. Enteresan. Bunun sayesinde çok ekonomik su kullanıyoruz. Şöyle ayak pompamız ve suyu hiç ziyan etmeden. Harika. Bana da sürpriz oldu. Öyle mi? Tabii ki orada çekmece var sanıyorum. Bakın. Burada eşyalarınız, ilaçlarınız. Yine burada bir gardırobunuz da var mı kaptan? Evet, tam arkanızda kaptanın gardırop. Şöyle yapayım daha kolay olsun size. Burada tabii dikkat edecek şurası. Gardırobumuz. Harika. Evet. Ne dediniz burayla ilgili? Kevser Hanım'ın en mutlu olduğu Evet, yerlerden. çünkü şu kadarcık yer onun için çok mühim. Hiçbir zaman bunlar şimdiye kadar aşağıya düşmedi, kaybolmadı buraya koyduğu bir şey. Onun için çok seviniyor. Çünkü şimdi değil ama ilk zamanlarımızda, gençlik zamanlarımızda gereksiz yere sert havalarda maalesef denizlerde dolaştığımız oldu. Onun için çok mutlu. Hiçbir şeyini kaybetmediği için. Çok teşekkür ediyorum. Allah efendim o kadar güzelsiniz ve gülümseyerek anlatıyorsunuz ki. Yani şu anda hayal eden varsa yani günümüzde çok büyük tekneler, çok pahalı tekneler değil de daha küçük, özellikle tasarımı ve sağlamlığı iyi, daha eski model tekneleri de alabileceğini çok güzel örneklerden bir tanesiniz. Çünkü artık eli teknenin üstünde derler ya, siz bambaşka bir şey. Hayatı teknenin üstünde insanlarsınız. Çünkü bütün hayatınızı burada geçiriyorsunuz. Ve çok güzel anlatıyorsunuz. Ben sizi tanımaktan çok mutlu oldum gerçekten. Ben özel isteğim benim bu. Şu anda bizi her yaştan genelde şeydir böyle işte 30 yaşın üstünde işte 30 ile 50 arası en çok izleyici kitlemizdir bizim yani. Onu gösteriyor bütün analizler. Benim en çok tabii hepsini merak ettim. Yine bizi izleyen küçük yaştaki dinleyicilerimiz, yine akranlarım ve bütün hayali olan sizin yaşınızda bütün kişiler için söylemek istediğiniz hem deniz hem de hayata dair özel şeyler var mıdır? Tavsiye niteliğinde olsun. Edebiyat kısmını Kevser'e bırakalım. Ben pek teknik kısımda her türlü şeyi konuşabilirim de. Ya lütfen. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bir kere deniz hayatı, tekne hayatı insanı dinç ve yani tabii ben gençlik iddiasında olamam hiçbir zaman ama dinç olduğumu hissediyorum yaşıtlarıma göre. Çünkü teknede dışarı iniş çıkışlarda bile bir sürü hareket yapmak zorundasınız. Ve o hareketleri yaparken bütün kaslar çalışıyor. Yüzmek zaten çok faydalı bir şey. Yürüyüş falan da seviyorsanız zaten bütün yani tamam teknenin içi küçük ama tekneden dışarı adım attığınız anda çok geniş bir ufka sahipsiniz. Bir kere denizde bütün deniz sizin. Hilal Eğitim bir yazısı vardı. Arka bahçem bugün şurası. Gittiği koyları anlatıyor tabii. Çok güzel koylar. Bugün burası. Yani hiçbir özel yazlık evde o lükse sahip olamazsınız. Arka bahçe önemli hakikaten. Çıktığınız anda çok güzel koylarda yaşıyorsunuz ve onu istediğiniz zaman, sıkıldığınız zaman başka bir koya geçebiliyorsunuz. O çok büyük bir lüks aslında. Gerçekten yani bir hanım için, bir bey için demeyeyim, onlar zaten gezebilirler. Bir konfor bir hanım için. Yani o sonsuz bir ufka sahipsiniz bir kere. Seyir sırası başka güzel, kaldığınız koylar başka güzel. Yani güzel bir yerde yaşıyorsanız onun tadını çıkarma imkanınız çok fazla denizde. Ve ben bu imkanlardan dolayı hep şükrediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size deniz hayatında, bu muhteşem deniz hayatında tabii birçok kişiye, önceliğe ilk sıraya kendimi koyarak birçok kişiye, birçok izleyenimize, her yerdeniz dostuna çok faydalı bilgiler verdiniz.
Ben sizi tanımaktan çok mutlu olduğum gibi onlar da sizi tanımaktan bence çok mutlu oldular. Çok sağ olun katıldığınız için programa. Denizlerde size sağlıklı, mutlu evlatlarınızla, torunlarınızla bol bol denizde zaman geçirdiniz. Nice yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa tabii ki kapanışta dostlarımıza seslenebilirsiniz. Peki biz bu kadar zahmetler edinip geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi belki Zahmet değil, keyif benimki. teşekkür ederiz. Sayenizde, bu program sayesinde de belki yeni çok değerli arkadaşlarımız olacaktır. Çekinmesinler. Eğer konuşmak istedikleri bir husus olursa rahatça arayabilirler. Bizim için mahsur yok. Memnun oluruz. Muhakkak ziyaret edeceklerdir sizi. Çok seviniriz. Muhakkak ziyaret edeceklerdir. Bütün dostlarımıza da duyurulur. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Yine harika insanlar tanıdık sizlerle birlikte. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim. Teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler bütün dinleyicilere.